Merhaba, ben Şeyda. Bugün sizlerle gerçekçi kirpik çizimi üzerine kapsamlı bir çizim dersi yapacağız. Eğer çizdiğiniz gözlerde kirpikleri ekledikten sonra bir şeyler yanlış gidiyorsa ya da kirpikler yapay ve düz görünüyorsa yalnız değilsiniz. Kirpik çizimi, portre çiziminde en zor görünen ama doğru teknikle en kolay hale gelen detaylardan biridir. Bu videoda size üst ve alt kirpiklerin yönlerinden tutun da hacim, yoğunluk, katmanlama ve doğru fırça hareketlerine kadar her şeyi detaylıca göstereceğim. Kalemlerinizi hazırlayın çünkü bolca pratik yapacağız. İlk olarak kirpiklerin doğal yapısını anlamamız gerekiyor. Kirpikler hiçbir zaman düz, paralel ve aynı uzunlukta değildir. Göz kapağının çıkış yönlerine dikkat edin. Üst kirpikler yukarı ve dışa doğru, alt kirpikler ise aşağı ve daha kısa olacak şekilde kıvrılır. Ayrıca kirpikler doğrudan düz değil, kökten uca doğru hafif kıvrımlarla ilerler. Bazı kirpikler birbirlerine yakın, bazıları hafifçe kesişir. Bu düzensizlik gerçekçiliği sağlar. Çizime başlamadan önce birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum. Kirpik çiziminde kalem kontrolü çok önemlidir. Sert bastırmak kirpikleri yapay gösterir. Ucu sivri ve temiz kalemle çalışmak daha net hatlar yaratır. Kirpiklerin yönlerine referans almadan çizmek sizi yanıltır. İsterseniz şimdi kağıdımızın bir köşesinde 5-6 tane kirpik çizimiyle ısınma yapalım. Yavaşça kökten başlayıp yukarı doğru hızlıca kaydırarak bitirin. Unutmayın, kirpiğin sonu ince ve hafif kalkık olur. Çizerken lütfen eliniz titremesin. Hızlı ve emin hareketlerle devam edin. Şimdi üst kirpikleri çizmeye başlayabiliriz. Göz kapağının orta noktasından başlayarak dış köşeye doğru uzanan kirpikleri inceleyin. Hepsi aynı uzunlukta değil. Ortada en uzun, kenarlarda daha kısa. Aynı zamanda hepsi hafif dışa ve yukarı doğru kıvrılıyor. Birkaç örnekle göstereceğim. İlk kirpik orta noktadan çıkar, yukarıya doğru uzun. İkinci kirpik biraz yana yatık. Üçüncü daha kısa ve yukarıya değil, hafif yan tarafa eğik. Bu çeşitlilik çiziminizi gerçekçi gösteren en önemli detaydır. Aynı açıyla 10 kirpik çizerseniz hepsi takma kirpik gibi durur. Yapay görünür. Gerçek gözlerde kirpikler tek katman değildir. Bazıları daha önde, bazıları geride durur.
Bunu çizimde yansıtmak için yapmamız gereken şey bazı kirpikleri biraz daha koyu, bazılarını hafif çizmek. Kirpiklerin köküne gölgelendirme yapmak. Birkaç kirpiği kesişecek şekilde çizmek. Gelin birlikte birkaç katmanlı kirpik örneği yapalım. Bu şekilde kirpikler sadece çizilmiş değil, yerleştirilmiş gibi duracak. Alt kirpikler genellikle göz çiziminde en çok yanlış yapılan bölümdür. Ya fazla abartılır ya da tamamen unutulur. Oysa alt kirpikler kısa, seyrek ve daha az kullanılır. Alt kirpikleri çizerken dikkat etmemiz gerekenler: çok sayıda değil, 5-6 tane yeterlidir. Üst kirpik kadar uzun ve kalın olmamalıdır. Aşağı doğru ama hafif yana eğik çizilmelidir. Alt kirpiklerin arasına çok hafif gölgeler ekleyerek daha doğal bir geçiş sağlayabiliriz. Yine beraber birkaç uygulama yapalım. Şimdi gelin sık sık yapılan hatalardan bahsedelim. Bu bölümde amacım çizim yaparken nelere dikkat etmezsek kirpiklerin kötü duracağını göstermek. Tüm kirpikleri aynı uzunlukta çizmek, hepsini aynı açıyla yukarıya çizmek, kalın, bastırılmış çizgilerle kirpik yapmak, alt kirpikleri unutmak veya abartmak, gözün yuvarlak formuna uymayan düz çizgiler kullanmak. Peki bunları nasıl düzeltiriz? Önce hafif çizimlerle yönü belirleyin. Kalem ucunu temiz tutun. Her birkaç kirpikte bir küçük yön değişikliği yapın. Gerekiyorsa silgiyle bazı kirpiklerin üstünü açarak katman etkisi yaratın. Bu yöntemlerle yaptığınız her çizimde gelişme göreceksiniz. Şimdi öğrendiklerimizi tek bir çizimde birleştirelim. Birlikte kirpikleri yerleştireceğiz. Acele etmeden her bir kirpiği yerleştirerek
yön ve hacime dikkat ederek çizeceğiz. Bu kısımda konuşmayı biraz azaltacağım. Çünkü sizi kendi hızınızla çizmeniz için desteklemek istiyorum. Ve işte bu kadar. Artık siz de gerçekçi ve doğal görünümlü kirpikler çizebileceksiniz. Unutmayın, bu tamamen gözlem ve pratikle gelişen bir beceri. İlk denemelerde istediğiniz sonucu alamazsanız moralinizi bozmayın. Gözünüz ne kadar çok kirpik çizerse eliniz de o kadar doğru çizer. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. En çok zorlandığınız teknik hangisiydi? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım. Bir sonraki videoda neler görmek istersiniz? Belirtmeyi unutmayın. Bu çizimi eğer benimle beraber yapıyorsanız yorumlarda belirtmeyi ya da sosyal medyada paylaşıyorsanız beni etiketlemeyi unutmayın. Sonuçları çok merak ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, çizimle kalın.